Merhabalar, bu videoda Apple Watch 9'un kutu açılımını gerçekleştirip Watch 8 ile karşılaştırarak özelliklerinden ve yeniliklerden bahsedeceğim. Hemen kutu açılışını yaparak başlayalım. Önceki serilerden birazcık daha farklı bir kutu karşımıza çıkıyor. Mesela burada gördüğünüz 8'in kutusu. Kutu bayağı küçülmüş. Hemen içine bakalım. Kutuyu açtığımızda yine içeride bizi iki tane kutu karşılıyor. Bunlardan birinin içinde saatin kendisi, diğerinde de alırken seçtiğimiz kordon mevcut. Önce saatin kutusunu açıyorum. Kutu içeriğinde de bazı farklar bizi karşılıyor. Mesela gördüğünüz kablo arkadaşlar 15'te gelen kablolar gibi örgü bir dokuya sahip. Aynı zamanda saat de güzel bir şekilde, korunaklı bir şekilde sarılmış. Kordon kısmında da yine bir farklılık söz konusu. Önceden içinden 3 parça kordon çıkıyordu. Artık 2 parça bir kordonla karşılaşıyoruz. Alımı yaparken sizden boyu seçmenizi istiyor. SM veya LXL gibi. Bu gördüğünüz SM olarak geçen daha kısa kordon. Kordon kalitesinde öncekilerden farklı bir şey hissetmedim ben. Aynı önceki kordonlara benziyor. Bahsettiğim farkı anlayabilmeniz için size Watch 8'in kordonunu da göstermek istiyorum. Kolumdaki 8'in 2 parça kordonu zaten kolumda görüyorsunuz. Onun dışında gördüğünüz gibi burada 3. bir parça daha vardı. Yani boyu istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz için bunu da koyuyorlardı. Tabi bunu sadece siz kullanacaksanız gereksiz bir parça olduğunu düşünebiliriz. Ama satacağınızı düşünürsek bu parçanın varlığı aslında çok da fena bir şey değildi. Yani bir erkek bir bayana veya bir bayan erkeğe sattığında 2 kordon da lazım olabilir aslında. Bu durumun mali endişelerden ziyade Apple'ın çevreci yaklaşımından kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Ki zaten Apple Watch 9 Apple'ın sıfır karbon salınımlı ürettiği ilk model. Tabi bu kordonu seçtiğinizde sıfır salınımlı modeli seçmiş olmuyorsunuz. Ama yeni sunduğu kordonlardan bir seçim yaptığında sıfır salınımlı modelleri seçmiş oluyorsunuz. Şu arkada gördüğünüz Series 9 yazısı olmasa bu modeli Series 8'den ayırmanız bence imkansız. Hatta ikisini size şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi ne arka yüzde ne de ön yüzde herhangi bir fark yok. Kordonları takıp hemen kuruluma başlamak istiyorum. Apple Watch'ların kordonlarının zaten takılışı gerçekten çok rahat. Çok kullanışlı ve kolunuzdan da kesinlikle çıkmıyor. Hiçbir şekilde sizi üzmeyen bir tasarım. Ama ona rağmen yine de geceleri bununla uyumak birazcık zor. Hemen kuruluma başlamak için Apple Watch'umu açıyorum. Bir iPhone'un yakınına getirmemi istiyor. Şu an birbirlerini tanıyacaklar. Gördüğünüz gibi ekranı açar açmaz birbirlerini tanıdılar. Buradan sürdür diyorum. Benim için ayarla. Ekrandaki bu kısmı okutmamı istiyor. Evet, Apple Watch'umuz eşlendi. Yedekten geri yükle deyip 2 saatin aynı şekilde kurulmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saati bu saatten yedeklediğim için şu an ikisi de aynı şekilde görünüyor. Böylece karşılaştırmayı daha verimli şekilde yapabileceğiz. Gördüğünüz bu model Watch'ların uzun süredir renk seçeneklerinde yer alan yıldız ışığı modeli. Bunun dışında 9 için pembe, gece yarısı, gümüş ve kırmızı renkleri de mevcut. Seri 8'de olduğu gibi yine 41 mm'lik ve 45 mm'lik iki seçenek sunuyor. Elimde gördüğünüz 45 mm'lik olan. Apple'ın sitesinde 41 mm olan model 16.299'dan, 45 mm olan model ise 17.299 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani aralarında sadece 1000 liralık bir fark var. Eğer bilekleriniz çok ince değilse bence 45 mm'lik model daha iyi olacaktır. Daha büyük ekranda böyle bir saati kullanmak kesinlikle daha keyifli.
Görüntü olarak çok benzer olsalar da belki şu şekilde ışık moduna geçtiğimde eğer aralarında bir fark varsa ekran boyutu olarak daha net görebilirim diye düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir fark yok arkadaşlar. Birebir aynılar. Genelde 7'den 8'e, 6'dan 7'ye geçerken ekranda birazcık genişleme oluyordu. Fakat bu sefer böyle bir genişleme söz konusu değil. Belki ekrandan da fark edebiliyorsunuz. 9 kesinlikle çok daha parlak. Bunun sebebi 1000 nitten 2000 nite çıkan ekran parlaklığı. Apple Watch'ların bu yüksek fiyatları tabii ki yeteneklerinden kaynaklanıyor. Apple Watch'unuzla bildirim alabilir, onları cevaplayabilir, arama yapabilirsiniz. Aramalarda sesiniz gürültülü ortamda bile karşı tarafa gerçekten çok iyi gidiyor. Karşı taraf siz söylemezseniz muhtemelen hiçbir zaman saatten konuştuğunuzu anlamayacaktır. Siri'yi kullanarak birçok işlem yapabilir. Kanınızdaki oksijen oranını ölçebilirsiniz. Veya yine seçeneklerden kalp atış hızınızı görebilirsiniz. Hatta burada gördüğünüz seçenekten EKG'nizi bile çekebilirsiniz. Ve tabii ki uyku takibi yaptırabilirsiniz. Telefonunuzun açık havada yaptığınız yürüyüşleri takip etmesini sağlayıp size geri dönüş rotası çizmesini sağlayabilirsiniz. Saatiniz üzerinden telefonun kamerasına ulaşabilir ve bunu yönetebilirsiniz. Birçok spor dalında yaktığınız kalori miktarını hesaplamasını isteyebilirsiniz ve bunlarla ilgili size motive edici dönüşler de yapacaktır. Yine saatiniz üzerinden yol tarifi alabilirsiniz veya saatinizi bir pusula gibi kullanıp o anda olduğunuz yüksekliği de görebilirsiniz. Aynı zamanda ciddi bir düşme veya kaza durumunda bu durumu tespit edip sizin için yardım çağırabilir. Sunulan çok fazla kordon ve çok fazla kadran sayesinde gerçekten çok şık olduğunu da söyleyebiliriz. Apple Watch'lar bu söylediklerim dışında birçok işlem yapabiliyorlar ve bu yaptıkları işlemleri de gerçekten layıkıyla yapıyorlar. Mesela biraz önce kalp atışınızı ölçebildiğimizden bahsetmiştik. Bunu her saat yapıyor ama bakın arkadaşlar burada sizin kalp atış hızınızı bir grafik halinde dinlenirken ne durumdaydı, yürürken ne durumdaydı bunu veriyor. Ve bunu karşılaştırmalı olarak da size sunabiliyor. Bazen şöyle mesajlar alıyorum. Son 4 haftada dinlenirkenki kalp atış hızınızda değişiklik oldu. Yani bu muhtemelen daha hareketsiz kalmaktan veya daha enerjisiz kalmaktan kaynaklanan durumlar. Bunları takip etmesi gerçekten çok güzel. Siz farkında olmadan o sizinle ilgili birçok ayrıntıyı fark edebiliyor. Buraya kadar söylediklerim hem Watch 8 hem de Watch 9 için geçerliydi. Peki aralarında ne gibi farklar var? Bir de onlardan bahsedelim. Donanımsal farklardan bahsedecek olursak 8'de 1 GB olan RAM miktarı 2 GB'a, 32 GB olan depolama alanı 64 GB'a yükseliyor. Ayrıca Watch 8 S8 spini kullanırken Watch 9 S9 spini kullanıyor. Bu durum muhtemelen önümüzdeki 2-3 yıl daha kayda değer bir hız farkı oluşturmayacak ama daha ilerleyen yıllarda bir hız farkı oluşmasına neden olabilir. Çünkü Watch 8 de hala gayet hızlı bir saat. Aradaki hız farkını hissetmenin çok kolay olacağını düşünmüyorum. Hatta şöyle bir deneme de yapabiliriz. Bazen birisi daha önce açılıyor, bazen diğeri daha önce açılıyor. Muhtemelen günlük kullanımda en çok farkı hissedeceğimiz yer parlaklık kısmı olacak. Daha önce söylediğim gibi Watch 8'de 1000 nit olan parlaklık oranı 2000 nite çıkıyor. Fakat şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ben bu saati aslında en yüksek parlaklık ayarında kullanmıyordum. Şurada gördüğünüz şu ikinci seviyede aslında kullanıyorum. Biraz önce ikisini karşılaştırmak için ikisini de 3. seviyeye getirdim. Yani Watch 8 şu haliyle bile gayet yeterliydi. Ama tabii güneş altında yine de Watch 9'dan çok daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bence Apple Watch'ların en büyük dezavantajlarından biri daha sonra alışıyor olsanız da her gün şarj etme zorunluluğu.
Bu konuda Apple kullanım ömründe herhangi bir güncelleme yapmamış olsa da kullanıcı yorumları Watch 9'un 8'e göre çok daha uzun süre dayandığını söylüyor. Hatta 2 günü çıkardığını bile söyleyenler var. Ama 2 saatte gerçekten çok hızlı şarj oluyor ve bu gerçekten bir süre sonra sorun olmaktan çıkıyor. En azından bizim için öyle oldu. Ayrıca 9 tanıtımında bahsedilen parmakla kontrol etme olayı yazılım güncellemesiyle 8'e de geldi. Ben çalışmalarında bir fark hissedemedim. Ama 9'un bu özellik için daha uygun bir yapıda olduğunu söylüyor Apple. Ayrıca 9'la birlikte gelen iPhone için tam konum bulma özelliği özellikle sürekli telefonunu kaybedenler için çok iyi bir özellik olabilir. 8'de bu özelliği sadece telefonunuzu çaldırarak, sesi takip ederek yapabiliyordunuz. 2 saat arasındaki bir diğer önemli fark da 8'de Siri'ye ulaşmaya çalıştığınızda Siri telefon üzerinden çalıştırılıyordu. 9'da ise Siri kendi içinde geliyor. Ve ayrıca Apple 9'da yapay zeka üzerine de bazı geliştirmeler yaptığını söylüyor. Watch 8'in 45 milimliğinin piyasada 12.000 liraya bulunduğunu düşününce karar vermek gerçekten zor. Sizin fikriniz ne? Siz olsanız hangisinden yana tercihinizi kullanırdınız? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.